Herkese merhabalar. Zengin hayatımızın tasarımında önemli bir konudur kredi kartları. O nedenle bugün biraz kredi kartları hakkında konuşmak istiyorum. Özellikle kredi kartlarının bilinçli kullanımı aslında tasarruftan yatırıma giden bu yolculukta bize önemli bir çıkış kapısı sağlayacaktır. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Kredi kartlarından önce hayatımızda banka hesaplarımız vardı. Sonra bunları banka kartları takip etti. Şu anda da kredi kartlarımız var. Kredi kartları düşünülenin aksine kötü değildir. Onlar birer ödeme aracıdır ve bunu en güvenli şekliyle yaparlar. Kredi kartı genel tavsiyeleri dar gelirli hane halkları için geçerli değildir aslında. Şöyle, biz finansçılar dar gelirli ailelere kredi kartı kullanmamaları yönünde ne kadar çağrılar da yapsak bu onların gerçekleriyle çok da örtüşmemektedir. Çünkü bu kişilerin tek amaçları ailelerinin temel gereksinimlerini karşılayabilmektir. Ve kazandıkları gelirler bunu karşılamaya yetmeyeceği için mecburen kredi kartlarına düşmektedirler. Bu durumda onları büyük bir borç sarmalının içinde zor durumda bırakmaktadır. Kredi kartının bilinçli kullanımı genel düzeyde belirli gelir sahibi olan aileler için geçerlidir. Bu kişiler dar gelirli olmasalar da yaptıkları gereksiz harcamalarla ailelerini borç yükü içerisinde zorda bırakmaktadırlar. Umuyorum bugünkü çalışmamızdan sonra kişiler kendi harcamalarını bir daha irdeleyip onların üzerine daha fazla hakimiyet sağlayabilirler. Bildiğiniz gibi 2000'li yıllardan sonra finansal endüstri kendi içinde ciddi bir çağ atlamış vaziyette. Finansal teknolojik gelişmeler, özellikle bugün mobil ödeme sistemleri, sanal kartlar, temassız ödemeler, mobil cüzdanlar bunların hepsi hayatımıza girdiler ve bizim hayatımızı gerçekten kolaylaştırdılar. Bu sistemlerle ve bu uygulamalarla birlikte bizler de hem zaman hem emek olarak çok ciddi tasarruf sahibi olduk. Ancak bu gelişmenin gerçek anlamda disiplinini, durumunu bilmeyen birçok insan bu gelişmelerin maalesef dezavantajlarını yaşadı. Kabaca bu hatalardan şöyle size bahsedebilirim. Kredi kartına sahip olan kişiler birçok gereksiz harcama yaptı. Bu harcamalar bir zaman sonra ödeme sıkıntılarına neden oldu. Sadece maddi olarak ödemenin dışında son tarihinin geçirilmesi, faiz yükünün yeterince bilinmemesi de bu soruna çanak tuttu. Kişiler bankalar tarafından ve kendi istekleriyle ciddi olarak kredi kartı yağmuruna maruz kaldılar. Bu yağmurun içerisinde kredi kartlarının limitleri, borçları, ödemeleri hakkında yeterince kontrol sahibi olamadılar. Olamadıkça da iş çığırından çıktı. Son aşamada insanlar bir kredi kartından nakit çekerek diğer kredi kartının borcunu kapatmak durumunda kaldılar. Bu da onları uzun dönemli çok ciddi faiz yüklerinin altında ezdi geçti. Bugüne geldiğimizde hala bir kredi kartı ile ilgili belirli davranışsal sorunlar devam etmektedir. Kredi kartının aslında kişiye yaptığı temel sorun nakit ödemeler gibi parayı kişinin hissedememesinden kaynaklanır. Birçok ünlü akademisyen kaybetmenin verdiği acı olarak niteler bunu. Bir şeyi öderken eğer elinizden nakit çıkışı sağlarsanız beyniniz kayıplara karşı duyduğu duyguyla aynı şekilde size tepki verir. Acı çeker. Örneğin bir restorana gittiğinizi düşünün. 4 kişilik bir aile olarak orada yemek yediğinizi düşünün. Hesabınız geliyor 3000 TL. Kredi kartı geldiğinde ne yapıyorsunuz? Garsonu çağırıyorsunuz. Size bir post cihazı getiriyor. Temassız ödemenize dıt diye basıyorsunuz ve o dijital olarak bakiyenizden düşüyor. Siz o anda o ödediğiniz paranın büyüklüğünü hiçbir şekilde algılayamıyorsunuz. Ama kredi kartınız olmadığını düşünün. Cebinizden bir tomar para çıkaracaksınız. Bunu minimumda yüzlük olarak düşünürseniz 3000 lira için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane 100 lirayı tek tek garsonun önünde sayacaksınız ve o kişiye o tomarı teslim edeceksiniz. Kaybetmekteki acı dürtüsü bizleri harcamadan geri bırakır. Bu nedenle de birçok danışanıma, özellikle kredi kartları konusunda kontrol sahibi olamayan danışanlarıma söylediğim şey,
Bir ay içerisinde bilinçli planınızın içerisinde harcamak üzere koyduğunuz parayı elinize nakit olarak alın. Ve tüm harcamalarınızı, tüm isteğe bağlı harcamalarınızı bu nakitten karşılayın diyorum. Çünkü nakiti fiziken hissettiğinizde, onu başkasına verdiğinizde duyduğunuz acıyla emin olun harcamalarınızı ciddi bir kontrol altında tutabilirsiniz. Kredi kartıyla yapılan harcamalar bizleri belirli bir hipnozun içine sokar. O zaman kaybettiğimiz para sadece sayısal rakamlardan ibarettir. Gerçek anlamda kaybettiğimiz şey verdiğimiz emek, sonraki gelecekte kazançlarımızdan ziyade belirli bir rakamdır. Ama fiziksel olarak bunu elinizde tutup karşı tarafa verdiğiniz an yaşadığınız, onu kazanmak için verdiğiniz tüm mücadele ve onu kaybettiğiniz andaki acı sizi doğru düşünmeye teşvik edecektir.